Azalmaya başlayınca yeniden yani tohumlama diyorlar onun adına. İnsan eliyle hamile bırakılıyor. Köyde dahil olmak üzere. Bir şey soracağım. Şimdi inek her gün süt veriyor mu? Hamile yani olup da doğurduktan sonra Her gün veriyor. veriyor. Ama Bir yıl sonra boyunca her gün tekrar veriyor. hamile kalması Hatta 2 gerekiyor. kere sağlıyorlar falan. Yani hamile kalmayan bir inek, doğum yapmayan bir inek süt vermez. Hiçbir zaman ama hormonları mesela Tabii ki. değişiklik gösterse bile ay içinde. Tabii ki sağlamadı. Yani şöyle sağladığı sürece gelmeye devam ediyor. Ama bir süre sonra azalıyor. Ondan sonra tekrar hamile bırakılıyor. Yoksa biliyorsunuz memeli bütün canlılar sadece doğum yaptıktan sonra süt verir. İnek de normal bir canlı. Böyle şey farklı bir canlı değil. Doğası gereği böyle. Peki mesela Ama öyle bir algı var. Bu arada ben de çocukken ya da işte hatta tam zamanını hatırlamıyorum ama hani sadece çocukken değil, yetişkinliğimde de hani ineğin sanki hep süt ver, aynı arı gibi. Evet. Sanki arı hep bizim için bal üretiyor. Aslında arı da mesela şey için bal üretiyor. Kendi kışın tüketmek için, kendi ve yavruları için. Aynı şekilde inek de, tavuk da yumurtayı, sütü hep kendisi için aslında yapıyor. evet, Sizin bir şey diyecektiniz. ne diyecektim ben? Süt üretimi. Sana bu yani kafam farklı. Burada önemli olan onun aslında aynı bizler gibi yaşamak isteyen bir canlı olduğunu fark etmek. Öyle olduğunu düşündüğümüzde onu artık mal olarak görmüyoruz. Şunu da videosunu, fotoğrafını çekerseniz ya, bilinci var. seyredilmesi gereken videolar bununla ilgili. Yani tabii. Game Changers var mesela orada. Veganlığa geçen sporculardan bahsediyor. Arnold Schwarzenegger, evet. Şeyde de var, normal sitelerde de var. Bulunuyor zaten. Evet, bulunuyor. Kitaplar mı? Kitaplar da var. Onlarda Murat Kırıkoğlu var mesela orada sağlıkla ilgili. O da vegandır kendisi, hem de yağsız vegan. Onun hatta YouTube'da kanalları da var. YouTube'daki şeyleri var, videoları var. Onları da seyredebilirsiniz isterseniz. Kitabına Para vermek vermem istemiyorum derseniz. Bütün konular YouTube'da da bahsediliyor. Fotoğrafını Bu çekebilirsiniz. fotoğrafını çekebilirsiniz isterseniz. Evet bulurum. Hani Şeyde bu Game Changers özellikle çok ilginç bir şey, belgesel. Çünkü şey diyor, veganlığa geçen sporculardan bahsediyor ve 2 gün içinde bile aslında performanslarının ne kadar farklılaştığını anlatıyor belgeselde. Daha mı performans? Evet. Hatta eski gladyatörler de bu arada veganmış, vegan besliyorlarmış, bitkisel besleniyorlarmış. Çünkü Fasulye ve arpa. doymuş yağ diye Veganlığın- hayvansal ürünlerin içinde doymuş yağ diye bir şey var. Mantığı tam uyuşmuyor sanki. Gladyatörler sonuç olarak Bitkisel savaşmıyor. beslemiyorlar. Aslında sağlık etik olarak Yani tabii insana ki zarar veriyorlar sonuçta. Efendim? Gladyatör Tabii. insana zarar veriyor. Yani Tabii, bitkisel beslenmenin faydalı olduğundan Beslenme, bahsediyor. performans Evet, olarak performansı. Yoksa etik olarak anlatmıyor. Yani vegan beslenmenin etik gibi yönden bahsetmiyor. Biz etik veganız. Anladım. Yani biz çünkü diğer canlılara zarar vermenin etik olarak doğru olmadığını düşünüyoruz. Dünyadaki bütün yaşam bütün alanın içkin değeri olan bütün canlılara ait olduğunu düşündüğümüz için aslında veganlık. Sağlık boyutu şurada önemli. Aslında gereksiz yere hayvanlara zarar vermeye devam ettiğimizi fark ediyoruz. Aslında iki türlü de hayatta kalabilecekken, yani bitkisel beslenerek hayatta kalabilecekken biz eğer bir canlıya zarar vermeyi seçiyorsak orada bir aslında doğru olmayan bir durum var. O yüzden sağlık kısmı önemli. Yani biz bunu diğer bazı canlılar gibi hayatta kalmak için zorunlu olarak yapmıyoruz. Şu an tamamen biliyorsunuz alışkanlıklardan yapıyoruz. Bazı doktorlar şey diyor, çünkü sürdürülebilir bir yaşam olmadığını düşündükleri için aslında bunları biz gösteriyoruz size bir taraftan. Evet. Yani sürdürülebilir bir yaşam. Madem sürdürülebilir bir yaşam olduğuna göre neden hayvanlara zarar veriyoruz? Evet. Ben 5 yıldır veganım aslında. Yani ne kadar mantıklı bir soru. Bitki de nihayetinde bir canlı yani. Evet. Evet. O da taban koparırken falan. Dokularına da zarar veriyor mu? Evet. Onu da canına çıkıyor. Bunu da sorguluyoruz. Evet. Yani onu iki Tabii, şekilde tabii. cevaplayabiliriz Bu biz önemli aslında. sorulardan bir tanesi. Evet. Biz de Evet, biz de kendimize sorguluyoruz. sormuştuk. Hatta O yüzden bunu böyle bir yaşayan insanlar da var. Sadece meyveyle beslenen bir grup insan da var biliyorsunuz. Siz nasıl cevap verdiniz Kuluçka bu soruya? Ben diyorum, iki şekilde cevap verebiliyorum bu konuya. Çünkü bize sürekli geliyor bu konudaki bir sorular. Diyor. Yani birincisi, hayvanlar bizden daha fazla yiyorlar. Çünkü bir tonluk bir hayvanın sindirebilmesi için daha fazla bir ota ihtiyacı var sürdürülebilir bir yaşam için. Dolayısıyla 65 milyar hayvan yaşıyor, her yıl kesiliyor. Bu 65 milyar hayvanı besleyebilmek için o kadar fazla bir bitki gerekiyor. İkincisi de Yani bir inek 50 kilo 50 kilo yiyor. Yani
Ben veganım, yani bitkisel beslenirken aslında hayvansal beslenen birine göre daha az bitki yemiş oluyorum. Bitki bir Yalnız- canlıysa bile. Ya şöyle, Bu birinci yediğimiz cevap. bitkiler değişiyor bir kere. Cevabımız bence tam uymuyor. İnek mesela ot yiyor. Evet. Bizim tükettiğimiz bitkisel gıdalar daha farklı. Ot değil. Dolayısıyla bir ikame olarak Hayır, bitki Bitki canlı. genelinde canlı mı değil mi bu sorusuna Örneğin bir cevap. hamburger şöyle- yediğinizde 7 kilo tahıl yemiş oluyorsunuz. Çünkü o hayvan her gün yediği, işte suyu hiç katmıyorum. Tamam da işte Sadece yedik bitkiden yediğimiz bahsettiğimiz tahıl aslında inek ottan başka şeyle beslemiyor. Ben biliyorum da. Tabii. Yani Balıkla bile asıl olarak- besliyorlar şu anda. Asıl olarak ot Fasulyesi ama değil mi? Yani var. gün içinde mesela hani yok. yaydıkları zaman asıl olarak Yem- ot da. Şu an Yemle besliyorlar. Hatta o yemi balıkla yapıyorlar. Fabrikasyon olarak Evet. değil. Doğal Evet, olarak. kendisi doğada olsa Hayır, hamburger olarak bizim aslında değerlendiricimiz 7 kilo tahıl yalnız ot sayılıyor. Yani biz 7 kilo tahılı da tüketmiş olmamız mantıken uymuyor bence. Çünkü biz ot tüketmiyoruz. Yani ineğin yediği 7 kilo tahılı da aslında tüketmiş Sindirip et haline getirdikten sonra o eti tüketiyoruz. Onun aritmetik bir ortalaması var. Onu tam olarak bilmiyorum şimdi tam şeyi. ama Yani hani en önemli şey cevap bu değil. Hani diyelim ki ileride bulundu ve bitkiler de gerçekten hayvanlar gibi, yani bizler gibi hissedebiliyor. Yine de daha az yediğimizi söylemek istiyoruz. Ama asıl hani mesele hayvanlar, yani bizler gibi, biz de bir hayvanız. Bitkilerin bilim adamları tabii araştırmalarıyla, ben bir araştırma yapmadım, onun üzerinden söylüyorum. Bitkilerin merkezi sinir sistemi ve sinir hücreleri yok. Bu sebeple acıyı hissetme, acıdan kaçınma gibi bir tepkileri yok. Onların hani evrimsel süreci adapte olmaya yönelik ve meyveleriyle, tohumlarıyla çoğalmaya yönelik. Hani onların hani doğalarına zarar veren, ya da onların acı çekmesine sebep olan bir şey sürecimiz yok. İfade edebildim mi? Yani asıl mesele, ben hani kendimce öyle, yani biz öyle cevapladık. Acı hissettiğini bildiğimiz, aynı bizler gibi hayatta kalmak için acı hissettiğinde hatta kaçmaya çalışan canlıları neden hala zarar vermeyi sürdürelim? Hani bunda hani bitkiler bize sebep olamaz. Yani bir hayvan aynı acı çekiyor ve biz başka türlü hayatta kalabilecekken ona halen duygusal veya fiziksel olarak acı vermeyi sürdürüyoruz. Şeyi merak ediyorum. Siz dışarı ne yiyorsunuz? Sen Evet. acıktınız. Nereye gideceksiniz? simitçi var karşıda mesela. Simit yiyebiliyoruz. Ankara simiti vegan bir şey. Çiğ köfte Evet. yiyebiliyoruz. Çiğ köfte yiyebiliyoruz. Falafelciler var. Pek çok falafelci var. Ankara'da burada Ben bilmiyorum. falafel bu şey İsrail mutfağı dedikleri nohuttan Lübnan. yaptıkları Lübnan, İsrail, Arap bölgesinde. Nohutu böyle mayalar şey yapıyorlar. Nohut unundan veya nohut haşladıktan sonra blenderdan geçiriyorlar. Ve onu yağda kızartıyorlar. Çok lezzetli. Cebeci'de Aslında de kimyon, var. karabiber, baharatla. Şimdi çiğ köfte yiyeceğiz başka zaman. Süper. Çiğ köfte, Ha, çiğ köfte de vegan bu arada. Yani Evet. devlet olarak Hem ekonomik hem Şöyle- güzel bir şey. evet. Evet. Yani tabii ki bütçeniz Çok varsa besleyici aslında bir restoranda taraftan da. oturduğunuzda zeytinyağlı yemekleri tercih edebilirsiniz. Evet. Salata, patates kızartması ya da gözleme makarna olan bir yerde işte sebzeli olan seçeneklerini tercih edebilirsiniz. Artık birçok restoranda hani bütçeniz Artık varsa hatta devlet de bunu desteklemeye başladı. Şöyle yani hayvansal gıdaya alerjisi olan insanları belirtebilmesi için menülerde bunu belirtmesi zorunluluğu getirdiler. Evet, aynı şeylerdeki gibi. Çünkü Gıda, 10 diğer kişiden tüketici 3 kişide gıdalar. şu anda süt alerjisi var. Hayvansal gıdaya alerji var. Gluten mi oluyor? Yok, Laktoz laktoz alerjisi. Laktoz, pardon. Bebelerde de çok yaygın. Evet. Laktoz sütte bulunuyor ve bütün süt ürünlerinin olduğu artık birçok şeye katıyorlar zaten. O yüzden mutlaka belirtmek zorunda. Bir de ben şeyi soracağım. Tabii. Okulda hep besin zinciri görüyoruz ya. Evet. Bize besin zinciri hani Evet. hem incin hem çocuk hani tüketim yapıyoruz. Mesela aslanları düşünüyorum. Aslanlar bir günde bizim yiyebileceğimizin çok çok fazlası kadar et tüketiyor yani. Hani bunların dünyaya Allah tarafından gönderilme amacı diğer hayvanlara ya da hani bize hizmet etmek ya da besin kaynağı oluşturmak değil mi? Hani bunu nasıl şey yapıyorsunuz? Dinsel kısımdan söz ediyorsanız eğer aslında farz değil. Yani bize tamam helal. Yani biz her türlü hayvanı kullanabiliriz. Bu bizi yaratan tarafından verilmiş bir armağan. Fakat bize bir de vicdan da vermiş. Vicdan da vermiş. Yaratan bize vicdan da vermiş. Ama ya biz dini vecibelerimizi yerine getirebilmek için bu hayvansal gıda tüketmemize gerek yok. Yani
5 tane vecibemiz var biliyorsunuz. Hacca gitmek, oruç tutmak, namaz kılmak, şehadet getirmek, zekat vermek. Bu 5'ini yaptığımız sürece dinsel olarak bir sıkıntımız yok yani. Ya inançlarımızı yerine getiriyoruz. Öbür taraftan tabii ki kullanabilirsiniz. Eski dönemlerde hayvansal gıda dışında başka bir gıda olmadığı için insanlar kullanıyorlarmış ama şu anda kullanmak zorunda değiliz. Bilimsel olarak o aslında biraz da hep bize öğretilen, hani benim de aklıma o geldi, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle ekosistemin en tepesinde olarak düşünüyorum. Aslında o biraz ego sistem gibi. Bir yorumda görmüştüm, benim çok hoşuma gitti. Kendimizi aslında bir ekosistemin, yani yuvarlak bir ekosistemin bir parçası, yani diğer bütün canlılarla bir arada yaşayan, hepimizin birbirimize etkilediği bir şey olarak görmek daha farklı bakmaya sebep oluyor. O zaman hani doğayı da, işte hayvanları da hani kendimiz için istediğimiz gibi zarar verme olarak değil de nasıl daha az zarar verebiliriz bu ekosistem içerisinde diye düşünmeye başlıyoruz öyle olduğunda. Yalnız zorunda kaldığımızda, bunu veganlar da kabul ediyor, buna kırsanı diyebilirsiniz, işte nefsi müdafaa diyebilirsiniz ama normal yaşamda çok olan bir şey değil. Doğada ayının karşısında kendi yaşamınızı korumak için tabii ki ona zarar vermeniz gerekebilir. Şu an ama bahsettiğimiz konu gereksiz yere zarar verdiğimizi aslında fark etmek. Yani hayatta kalmak için değil, şu an damak zevkimiz için ya da ne bileyim alışkanlık, aslında damak zevki ikisi de lezzetli de şu an alışkanlıktan dolayı onu sürdürüyoruz. Siz şu an mesela hayvansal gıdalardan aldığımız vitaminleri nasıl temin Aslında toprak ve güneş bütün ihtiyacımız olan vitaminleri veriyor. Yediğiniz hayvandan alırken de onun bitkilerden aldığını siz ne yapıyorsunuz? Bir aracı kullanarak almış oluyorsunuz. Biliyorsunuz hani vitamin için aslında daha çok bitkisel beslenmeniz gerekiyor. Bir tek belki hani sizin sormak istediğiniz protein kısmı. B12 önemli olabilir. B12'yi eski tür yaşayan insanlarda gerekmiyordu. Yani hem bitkisel hem toprağa yakın yaşasak. Çünkü B12 vitamini internetten araştırabilirsiniz. Toprakta olan, özellikle böyle biraz daha işte pis su kaynaklarına yakın yaşanıyorsa, yani böyle bir tür bakteri aslında B12. B12 aslında bir bakteri türü. Modern yaşamda da muhtemelen yakınınızın ya da sizin de olmuştur. Vegan, yani bitkisel beslenmemenize rağmen B12'niz düşük çıkmış olabilir. Onun ana sebebi topraktan artık uzak yaşamamız. Bolca böyle yıkamamız, sirkeli sularda bekletmemiz. Eskiden hayvanlar ne yapıyordu? Otçul hayvanlar direkt topraktan yiyordu. O yüzden onlardan biz B12 alıyorduk. Ya da biz de bitkileri çok fazla yıkamıyorduk. Şimdi artık hayvanlara da B12 diğer vitaminlerle birlikte veriliyor. İşte çok sistematik bir şekilde onların şeyleri var. Enjekte ediliyor yani. Aynı şekilde hani biz hayvanları aradan çıkaralım diyoruz. B12'yi sonuçta yiyecekleri yıkamadan yemeyeceğimiz için B12'miz düşük çıkarsa bir süre sonra takviye alabiliriz diyoruz. Genelde veganlar düzenli olarak takviye alıyor. Bir tek B12 yani demir, işte ondan sonra Diğer multivitaminler, C vitamini, D vitamini, omega 3. Aklınıza ne gelirse Hepsini topraktan C alabiliyoruz. vitamini zaten çok bol sebzelerde, meyvelerde. Hiç başka bir eksik olmadan dengeli vegan beslenmenize, dengeli bitkisel beslenmede ihtiyaçlarınızı karşılayabiliriz. Böyle bir şey getirdik. Siz Yani ne zamandır vegan? İsterseniz bunu 5 da yıldır, 8 nereden yıldır bulabileceğinizi hayvan söylerim. parçası tüketmiyorum. 3 yıldır vejetaryenlik sürecim oldu. Tabii ki o dönemi keşke daha önce atlatabilseydim. Çünkü etrafımda vegan insanlar olmadığı için doğru bir şey yaptığımı düşünüyordum. Daha sonra vegan insanlarla karşılaştıktan sonra aslında vejetaryenliğin bir beslenme şekli olduğu, veganlığın bir felsefe olduğunu farkına vardım. Çünkü sonuçta hayvan sütünü de tükettiğiniz zaman entegrenin bir parçasını tüketmiş oluyorsunuz ve hayvan kullanımına devam etmiş oluyorsunuz. Yani aslında bütün şeyleri, vitaminleri biz topraktan alabiliyoruz. Bu aslında besin zincirini onun için Bitkisel besin getirdiğimizde. tablosu diye Google'a sorduğunuzda bu çıkıyor. Burada fark etmeniz biraz zor olur belki ama bir tek sizin sorduğunuz B12 yok. Hani B6, B işte 2 vesaire hepsi var bitki kaynaklı. B12 toprakta olan ama hayvansal gıdalardan normalde aldığımız bir vitaminken şu an onun takviyesini almanız gerekiyor sadece. Takviyesi peki üretilirken Bitkisel şey var, Solaris şey var. Böyle bir bitkisel B12 vitamini takviye eden
pek çok firma var. Solgar var. Solgar var mesela. Mesela Dodex var. Üretilirken ihtivası ne? Evet. Çünkü zaten hayvansal bir şey değil. Bak bütün vitaminler bitkisel. Yani bitkilerde biz bulunan burada hayvanları şeyler ama kullanıyoruz. Yani hayvan kullanmakla topraktan ilgili yediği için anlatırken onlar. aslında sinir sistemi, göz, acıdan kaçma ve bir bilinci olduğunu düşünüyoruz. Yani mantarı yıkamadan yerseniz ya da havucu falan B12 alabiliyorsunuz. Alabiliyoruz. Ya da işte kimileri lahana turşusunda ama kendi evde yaptığınız turşuda da B12 yüksek olduğunu söylüyor. Onunla ilgili video var mesela. Aslında bu. Ama tabii ki bunu ayarlayamazsınız. Evet, Günlük onun bir dozu var, ihtiyacınızı şeyi var. böyle her gün Evet. turşu mu yiyeceksiniz ya da işte mantar mı yiyeceksiniz? Onunla beraber başka bakteriler de alabilirsiniz. Ha, Kendi evet. yaptığınız. O Yani çok önemli. evet, o da çok önemli. Onun için laboratuvar ortamında kullanılmış, hazırlanmış B12 vitaminlerin takviyelerini almak daha mantıklı geliyor bize. Dodex var mesela. O ücretsiz hem. Ayrıyeten biz Maliyetini insan şehirlerde yaşayan pek çok insan artık pek çok vitamin alıyor, multivitaminler alıyorlar. Hatta bunu normal televizyonlarda reklam olarak da vermeye başladılar. Yani biz sadece onu almıyoruz, onları almıyoruz, B12 alıyoruz. Hatta şimdi sağlık ocağına gittiğiniz zaman ya benim biraz söyleyeyim unutkanlık başladı ve kendimi iyi hissetmiyorum, moralim bozuk dediğiniz zaman Evet. sağlık ocağında direkt bir Dodex yazıyorlar. Dodex yazıyorlar. Dodex bitkisel. En temeli aslında nasıl diyeyim, yani bir başka bir canlıya zarar vermeme fikri. Ona aslında ortak olmamak için sonra pratik çözümlere bakıyorsunuz. Onlar aslında artık internet Çok merak ortamında da ediyorum. çok kolay ulaşılabilen şeyler. Merak ettim. Yani Şey- sizin istediğiniz aslında ineklerin, tavukların Evet. tamamen doğada kendi başına Evet. yetişmiş. Evet. Evet, Biz doğru. onları üretmeyelim, kendimiz için üretmeyelim, zor koşullarda yaşatmayalım. Çünkü her yıl dünyada 65 milyar karasal hayvan öldürüyoruz. Ve bunları besleyerek öldürüyoruz. Tabii ki avlandığımızı da saymıyorum. Yani Evet. bir de bunun haricinde doğadan avlandığımız 222 bin tane de Ankara, Türkiye'de avcı varmış mesela. Onların rakamları da çok zor belirleniyor. Kaç tane ne Kaçak avladı var. falan. Çünkü bir tek şeyi biliyoruz, çiftliği biliyoruz. Onlar resmi hani rakamları söylemek zorunda. Biz teşekkür Biz ederiz. teşekkür ederiz, ederiz. kolay gelsin. Çok sağ olun. Broşürden bize ulaşabilirsiniz. Tamam. Merhaba. Az önce tamamladık vegan merdiven etki. Baktım yalnız bankta mıyım? Neredeyim? Vegan merdiven etkinliğine. Çok güzel geçti. Bugün özellikle uzun uzun konuştuk gelenlerle. Evet bayağı. Çok insanla konuşamadık ama 6 kişi falan oldu herhalde yine. Evet. İki ayrı grup telefonlarımızı aldı görüşmek Altı, için, sekiz sonradan kişi. sorularını sormak için. Evet. Çok ilgililerdi. Aslında Hatta yakın oturuyormuşuz. Evet. Belki buluşup birlikte mutfak yapacağız. Yani mutfaklarını nasıl veganlaştırabilecekleriyle ilgili ufak çalışmalar yapacağız. çok mutlu geçti. Yani güzel Çok geçti. sevindim. Veganlık hakkında genel bilgileri vardı. Aslında pratik bir bilgiler istediler bizden. Nasıl şey yapabiliriz? İlk iki kişi veganlık hakkında konuştuk. Direkt neden vegan olmaması gerektiğini, suyun sütünde mi içmeyeceğiz diye sordular. Bitkilerin canlılık var. Teorisini sordular. Acaba ekosistemin bir parçası olarak herkes hepsini kullanabilir mi? Falan. Biz mutluyuz. İyi ki geldik. Evet. İyi ki merdivendeyiz. Bu merdiven Hava da sağ çok olsun. güzel. Çok güzel Kendimizi insanlarla iyi buluştuk. hissediyoruz. Hoşça kalın, vegan kalın.